Evet, herkese yeni bir günden, yeni bir videodan merhabalar. Bizler bugün Antalya Belek'te bulunan Kültür Turizm Bakanlığı'na ait ücretsiz halk plajına geldik. Yine diğer halk plajları gibi buranın da karavan alanı var, çadır alanı var. Denize sıfır bir tesis, oldukça güzel yeşillikler, ağaçların altı, gölgelik alanlar. Güzel bir alan. Şimdi sizlere hem buranın tanıtımını yapacağım hem de bir günlük biz burada bir hafta sonu kampı yapacağız. O kampı da sizlerle paylaşır olacağım. Yine yorumlarınızı, beğenilerinizi bekliyorum. Siz de görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Yorumlarda buluşalım. Eğer sevdiyseniz, bu tarz içerikleri seviyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bir beğeni bırakmayı unutmayınız efendim. Şimdi hep birlikte bu kamp alanını keşfedelim. Bakalım nasılmış bu kamp alanı. Kamp alanının girişi bu şekilde. Şu yol Land of Legends'ın oradan geliyor. Belek tarafından turizm yoluna bağlanıyor. Bu yolu takip ederek geldiğinizde Kültür Turizm Bakanlığı tabelaları sizi zaten karşılıyor. Kadriye Halk Plajı ve Mesire alanı olarak buradan kaydınızı oluşturarak giriş yapabiliyorsunuz. Hemen girişin karşısında yan tarafta burada fiyatlar da yer alıyor. Karavan fiyatı gecelik yine 1000 TL. Çadır kurmak isterseniz 490 TL. Eğer araçüstü çadırla gelecekseniz o da yine 490 TL. Şezlonglar 200 TL. Localarda 1100 TL. Birazdan sahil alanında oraları da size gösteriyor olacağım. Yine klasik halk plajları gibi eğer araçsız gelmek isterseniz de buraya herhangi bir ücret ödemenize gerek yok. Girişler tamamen ücretsiz. Sadece araç girişi için bir ödeme yapmanız gerekiyor. Ve konaklama yapacaksanız da karavan için 1000 TL, çadır ve araçüstü çadır için de 490 TL bir ödeme yapmanız gerekiyor. İçeri girdikten sonra buradaki yolu dümdüz takip ettiğinizde sizi zaten karavan ve çadır alanına doğru götürüyor. Şimdi ben öncelikle sahil tarafından gideceğim. Size hem sahil tarafını göstereceğim hem de yolun sonundaki karavan alanını gösteriyor olacağım. Kültür Turizm Bakanlığı'nın klasik diğer tesislerindeki gibi böyle yeşillik bir alana sahip. Bu yeşillik alanda da aynı zamanda oturabilirsiniz ağaçların gölgesinde. Eğer deniz kenarında oturmak istemiyorsanız burada da sandalyelerinizi, masa sandalyenizi varsa yanınızda şezlongunuzu oraya koyabilirsiniz. Bu tesis aynı zamanda hem Kültür Turizm Bakanlığı'na ait ancak buradaki plajı birkaç tane farklı otel de kullanıyor. Şimdi birazdan size onları da göstereceğim. Otellerin kendi şezlongları, kendi barları, restoranları yer alıyor. Onlar tabii ki otel müşterilerine ait. Ancak yine Kültür Turizm Bakanlığı'nın da kendi şezlongları var 200 TL'den ve kendi restoranı, kafesi, tuvaletleri yer alıyor. Kültür Turizm Bakanlığı'na ait bu işletmenin. Şimdi buradan böyle biraz sahil tarafını sizlere göstermek istiyorum. Buranın plajı güzel, ince kum. Dolayısıyla çocuklar için elverişli diyebilirim. Herhangi bir şekilde bir deniz ayakkabısı vesaire giymenize gerek yok. Bu şekilde normal terlikle buraya gelebilirsiniz. Yine çim alanı da şezlonglar bırakmışlar. Buradaki şezlonglardan da faydalanabilirsiniz. Bunlar da yine standart 200 TL'lik ücrete tabi oluyorlar. Biz gündüz geldiğimizde deniz biraz dalgalıydı. Hava hafiften rüzgarlıydı. Şu an biraz daha azalmış gibi gözüküyor. Ancak tabii ki dalganın vermiş olduğu etkiyle biliyorsunuz bu tarz kum olan plajlarda ne yazık ki deniz hemen
kirleniyor. Kirli gözüküyor en azından yani. Belki gerçekten kirli olmasa bile o kum kalktığı için. Siz de buradan bilmiyorum görebiliyor musunuz ama denizin rengi çok iç açıcı değil ne yazık ki. İlerlere doğru gittikçe biraz daha mavileşiyor su ancak sahil tarafını görüyorsunuz. Hem dalgalı hem de böyle kumlu. Dolayısıyla çok hoş gözükmüyor denize girmek açısından. Daha önce eğer aranızda buraya gelen varsa yorumlarda bırakabilir. Kendi geldikleri zaman nasıldı buranın denizi? Kumsal nasıldı? Temiz miydi? Deniz değil miydi? Diğer izleyicilerimiz de bunlardan faydalanmış olurlar. Evet, bahsettiğim şezlong ve localar bunlar. Görüyorsunuz kocaman bir sahil. Bunun bir bölümü dediğim gibi Kültür Turizm Bakanlığı'na ait. Bir bölümü ise otellere ait. Burada yine duş alanları yer alıyor. Hem işte denizden çıktıktan sonra tuzunuzu arındırmak için bir duş alanı var. Arkasında da giyinme kabinleri yer alıyor. Hem de şöyle sahil tarafından doğru biraz devam edelim. Hem de size bu alanı göstermeye devam edeyim. Burada görüyorsunuz ileride yaklaşık 70 metre kadar ileride bir su sporları tesisi yer alıyor. İşte burada çeşitli su sporları, muzdur, seaboard'dur, jet ski'dir. Çeşitli su spor aktivitelerinden faydalanabilirsiniz. Evet, buradaki alanda da Kültür Turizm Bakanlığı'na ait plajın restoranı yer alıyor. Size onun da menüsünü göstereyim. Klasik zaten bildiğim kadarıyla tüm tesislerde aynı menü yer alıyor. İşte basit yemekler, hamburger, patates, tost, pide, makarna çeşitleri yer alıyor. Size şöyle buranın menüsünü hızlıca bir göstereyim. Evet, kahvaltı çeşitleri, yumurta, menemen, aperatifler var, tostlar var, pizza çeşitleri var, hamburgerler var, dondurma çeşitleri, salata, ana yemek olarak da tavuk çeşitleri, köfte, pide çeşitleri, lahmacun, çorba ve tabldot olarak da günün yemeği servis ediliyormuş. Burada bu şekilde bir büfe tarzı bir yer de var. İşte dondurmalar, soğuk içecek çeşitleri, bir takım deniz oyuncakları, cips, kuru yemiş çeşitleri buradaki büfede satılıyor. O tarz bir ihtiyacınız varsa da buradaki büfeden alabilirsiniz. Buralarda çok yakında bir market yok. Yani haritadan baktığım kadarıyla en yakın market 1,6 kilometre mesafedeydi. Dolayısıyla şayet aracınızla gelecek olursanız öncesinden markete gitmekte fayda var. Aracınızı gir çık yapmamak için. Evet, burası da bir otelin alanı görüyorsunuz. Kendi restoranı var arkada. Sağ tarafta ise bu otelin plajı yer alıyor. Burası otel müşterilerine ait. Burada da solumuzda yine farklı bir otelin kendi şezlongları, arkasında restoran, bar alanı yer alıyor. Yine sağ tarafta da kendi plajı var. Gördüğünüz gibi yani bakanlığın plajı 5 yıldızlı otellerin plajıyla aynı yerde. Oteldekiler de aynı yere giriyorlar. Bakanlık müşterileri de aynı yere giriyorlar. Tabii ki otelin yemek ve içecek menüsü eminim daha farklıdır. Daha çeşitli olma ihtimali var. Ancak bakanlığın menüsü de günübirlik gelmek için gayet ideal. Zaten daha uzun süreli çadır karavan kampına geliyorsanız eminim yanınızda farklı yiyecek, içecek alternatifleri yer alıyordur. Burası da yine sağ tarafımız. Farklı bir otelin görüyorsunuz hem şezlongları var hem de yine otelin kendi restoran, bar alanı şu anda kapanmış. Demek ki günün her saati açık olmuyor burası. Burada böyle voleybol oynama alanları var. Bunlar bakanlığa mı ait yoksa otellere mi ait bilmiyorum. Gündüz bazıları oynuyorlardı. Ama buralar bakanlığın mı yoksa otellerin mi bilmiyorum. Ama boşken bence oynanabilir. Kimsenin burada voleybol oynamaya itiraz edeceğini zannetmiyorum. Çok güzel bir tesis yani burası. Bakanlık tesisleri arasında
Böyle hem en belki büyük olanı olabilir şimdiye kadar geldiğim, hem de böyle çim alanı olsun, kum denizi olsun. Güzel bir yer. Burayı da sevdim diyebilirim. Şimdi hem çadır alanına hem de karavan alanına doğru tekrar yürümeye başladım. Size oraları da göstereceğim. Bu şu anda çıktığımız yol işte bizim giriş alanından aslında buraya gelen yol. Ben sahil tarafından geldim ama girişten geldiğinizde check-in yapıp buradaki yolu devam ediyorsunuz. Ve yol sizi zaten doğrudan karavan alanına götürüyor. Karavan ve çadır alanına. Görüyorsunuz sol tarafta da zaten karavanlar artık gözükmeye başladı. Öyle karavan ve çadır alanları arasında çok keskin bir ayrım yok. Yani hem karavan parselleri var. Onların arkasındaki ağaçlık, çimlik alanlara da çadır alanı için izin verilmiş anladığım kadarıyla. Çünkü o şekilde bir konaklama sistemi görüyorum içeride. Dolayısıyla biraz yakın mesafede bir konaklama olduğunu söyleyebilirim. Ama zaten kalabalık zamanlarda çoğu kamp alanı bu şekilde oluyor. Ona yapacak bir şey yok. Şayet çadır alanı ve karavan alanı çok nizami belirlenmediyse. Benim tercihim olması gereken çadır alanlarının da karavan parsellerinin de nizami bir şekilde belirlenmesi, parsellenmesi. Böylelikle kimin alanının neresi olduğu belli olur. Herkes kendi alanı içerisinde dilediğince konaklayabilir. Diğer insanları rahatsız etmeden diye düşünüyorum. Avrupa'daki pek çok kamp alanında bu şekilde kurgulanmış. Dolayısıyla en uygununun bu olduğunu düşünüyorum. Evet, şimdi bu karavan alanının içerisine giriş yaptık. Görüyorsunuz burada sağımızda karavan parselleri var. Yine her parselde elektrik kutuları ve lavabolar yer alıyor. Dolayısıyla buradaki bu lavabolardan ve elektrik parsellerinden faydalanabilirsiniz. Şu şekilde elektrik üniteleri var dediğim gibi. Bunlardan karavanınıza faydalanabilirsiniz. Yine lavabolar var. Lavaboların alt tarafında ise yine aracınıza bağlamak için hortum girişleri yer alıyor. Yani lavabonun üst tarafında normal lavabo gibi kullanırken lavabonun alt tarafına da hortumunuzu bağlayabilirsiniz. Bu şekilde oldukça geniş bir alan. Arka taraflarda hep görüyorsunuz çadırlar var. Buralarda karavan parselleri yer alıyor. Biz şimdi kendi aracımızın olduğu bölüme doğru ilerleyelim. Burada da tuvalet ve duş alanı yer alıyor. Evet, burası da atık alanı. Burada yine bu tarz kuyulara atıklarınızı boşaltabilirsiniz. Yine temiz su, çıkış musluğu da yer alıyor burada. Buralara atıklarınızı boşaltabilirsiniz, atık sularınızı. Şimdi ben bizim karavanın olduğu bölüme doğru gidiyorum. Evet, biz de aracımızı bu bölüme bıraktık. En baştaki parsel burası. Hem denize en yakın tarafta hem de böyle kolay bir şekilde park ettik. Zaten bir gece konaklayacağımız için çok da üzerine düşünmedik açıkçası. Bu şekilde bizim alanımızda burada. Size elimden geldiğince bu karavan ve kamp alanının tanıtımını yapmaya çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Düşünceleriniz varsa görüşlerinizi yorumlara bırakabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğeni tuşuna basabilirsiniz. Ve bunun gibi içeriklerin gelmesini istiyorsanız bana destek olmak adına kanalıma abone olabilirsiniz. Birçok farklı kamp alanının tanıtımını yaptım. Aynı zamanda daha önce yurt dışı seyahatlerimde
Oradaki deneyimlerimi de kanalımda paylaşıyorum. Ayrıca önümüzdeki günlerde, önümüzdeki haftalarda tekrar bir yurt dışı seyahati olacak. Henüz rotamız net olmasa da bir yurt dışı seyahatine çıkmayı planlıyoruz. Önümüzdeki bir hafta içerisinde, 1,5 hafta içerisinde belki çıkacağız. Tabi onların videolarını çekmem, kanalda paylaşmam belki birazcık zaman alabilir. Ancak bu sırada bir önceki seyahatimin videolarını zaten kanalda mutlaka paylaşıyorum. Onları da izleyebilirsiniz. Onlara da yorumlarınızı bırakabilirsiniz. Tavsiyeleriniz varsa yurt dışı seyahati için şuraya gidin mutlaka dediğiniz bir yerler varsa mutlaka yorumlara bırakın. Onları da değerlendiriyor olacağım. Biz şimdi hem birazcık dinlenelim hem de biraz akşam yemeği hazırlığı yapalım sonrasında. İzlediğiniz için tekrardan teşekkürler. Tekrardan selamlar. Biz şimdi akşam yemeği için hazırlıklara başladık. Bu akşam sebze sote yemeği planlıyoruz. Biliyorsunuz daha önceden böyle kamp alanlarında mangal vesaire yapıyorduk daha önceki videolarımızda ama bugünkü videomuzda bu mangalımızın wok özelliğini kullanacağız. Şu şekilde size de göstereyim. Burası daha önce işte üstüne ızgarasını vesaire koyduğunuzda mangal oluyordu. Şimdi bunun biz wok tavasını kullanacağız. Bu böyle aynı zamanda hem kapağı bu şekilde bunu kapak olarak kullanabiliyorsunuz. Hem de bir wok tava gibi içerisinde soteleme ürünlerini, işlemlerini yapabiliyorsunuz. Bakalım şimdi biz hazırlıklara başlıyoruz. Kamp alanını size tanıtırken bu karavan parsellerindeki tezgahlardan ve mutfaklardan bahsetmiştim. Bunlar gerçekten işlevsel oluyor. Hem arabanın suyunu kullanmamış oluyorsunuz hem de böyle geniş geniş tezgahta çalışma imkanınız oluyor. Biz geldiğimizde tezgah birazcık pisti. Yani normal. Biz kendimiz birazcık burayı temizledik. Şimdi yemeğimizi hazırlayacağız burada. Biz yemeğimizi hazırladık. Masterchef'imizi ayarladık. Şimdi karnımızı doyurma vakti. O zaman haydi bize afiyet olsun. İyi akşamlar. Biz yemeğimizi yedik, biraz dinlendik. Şimdi biraz yürüyüşe çıkalım dedik kamp alanında. Biraz hem etrafı dolanalım hem deniz kenarı akşamlar sıvamış. Biraz ona bakalım dedik. Ama etraf zifiri karanlık. Hiç aydınlatma yok yani. Sadece çadır alanında çadırcıların, karavancıların ışıkları var. Şimdi size biraz etrafı göstereyim. Bu şekilde görüyorsunuz. Yani hiçbir sokak aydınlatması vesaire yok. Böyle bizim karavanımız şuradaki alanda yer alıyor. Şu ışıkla tuttuğum alanda arabanın girdiği yerde yer alıyor. Bu tarafta böyle sabahki yol, bizim geldiğimiz ana yol. Mecburen elime ışık almak zorunda kaldım. Yani şuralarda böyle sokak aydınlatmaları koymuşlar ama hiçbiri çalışmıyor. Evet, biz şimdi deniz kenarına gidelim. Orada devam ederiz sohbete. Gündüz de bahsetmiştim. Burası otellerle çevrili ve etrafında otellerin plajları var diye yanında, sağında solunda. İşte görüyorsunuz buralar hep otel. Böyle binalar ışıklarını görüyorsunuz. Şurada renkli ışıkları olan bir yer var, otelin ışıkları. Zaten buraya sesleri geliyor hep. Şu an büyük ihtimalle tam eğlence saatleri otellerde. Onların sesleri de bize doğru geliyor. Yani genelde çok uzamıyor bunlar. Gece 11-12 gibi bitiyor. Bakalım, umarım bu gece de çok uzun süren bir eğlence olmaz. Bizi uykusuz bırakmazlar.
Evet arkadaşlar, biz bir gecenin daha sonuna geldik. Güzel yemeğimizi yedik, yürüyüşümüzü yaptık. Sonrasında Dünya Kupası yarı final maçı vardı, Arjantin-İngiltere. Ben o maçı izledim. Çok heyecanlı bir maçtı. Özellikle son dakikaları çok iyiydi. Messi yine Messi'liğini yaptı. Ve bu yaşında takımını sırtladı. Çok keyifliydi. Şimdi maç da bitti. Birazcık maç yorumlarını vesaire izledim. Artık yavaş yavaş uyku vakti geldi. Ortam sessiz. Otellerden birazcık müzik sesi geliyor ama öyle çok aşırı rahatsız edecek seviyede değil. Şimdi yavaştan artık uyku moduna doğru geçiyoruz. Sabah görüşürüz diyeyim. Herkese yeni bir günden merhaba. Bugüne güzel başladık. Sabah hava çok tatlı bir hava var. Öyle aşırı boğucu bir sıcak yok. Dün gecenin de ilk saatleri biraz sıcaktı. Daha doğrusu nemden dolayı biraz rahatsızlık vardı ama ilerleyen saatlerinde gayet rahat uyuduk. Hatta bir bölümde biraz üşüdük gibi böyle üstümüze ince bir şeyler örttük. Onun dışında sessiz bir geceydi. Çok öyle otellerden vesaire çok ses olmadı. Sadece sabaha karşı galiba bir çöp kamyonu geldi sabah saat 6 gibi. Onun biraz sesi oldu ama o da 5 dakikada falan gitti zaten. Öyle yani. Güzel, keyifli bir uyku geçirdik. Sessiz, sakin, güzel bir geceydi. Şimdi uyandık. Biraz kendimize geldik. Bir sizlere deniz tarafını göstereceğim. Deniz nasılmış? Biraz oraya gidelim bakalım. Sonrasında da kahve keyfi, kahvaltı keyfi, bulaşıkları yıkamak vesaire derken toplanırız. Öğlen de zaten buradan çıkış yapmamız gerekiyor. O yüzden hadi hep birlikte deniz tarafına doğru bakalım. Dün gece bahsettiğim gibi Arjantin ile İngiltere arasındaki yarı final maçını izledim Dünya Kupası'nda. Oldukça güzel bir maçtı. Arjantin geri döndü. Ben şahsen Arjantin'i tutuyorum. Daha doğrusu Messi'yi tutuyorum. Messi'nin bir kupa daha kazanmasını istiyorum. Bakalım, bu videoyu attığımda büyük ihtimalle Arjantin ile İspanya arasında oynanacak olan final maçı henüz oynanmamış olacak. Dolayısıyla siz de yorumlara bırakabilirsiniz. Hangi takımı destekliyorsunuz? Görüşleriniz neler? Sizce kim kazanır? Bakalım, belki hafta sonu kampta olursak tekrar orada kampta da maçı izliyor olurum. Ben şimdi bu arada deniz kenarına doğru da geldim. Size bu deniz kenarını biraz göstermek istiyorum. Evet, sabah şu an saat 9 ve şezlonglar boş gözüküyor. Dün öğleden sonra buralar tıklım tıklımdı. Demek ki sabah saatlerinde biraz daha buralar sakin oluyor gibi düşünebilirsiniz. Deniz bu sabah oldukça güzel gözüküyor. Herhangi bir dalga yok, böyle çarşaf gibi çok sakin bir deniz var. Yine kalabalık ama fena değil. Suyun sıcaklığı da güzel. Denize girmek için elverişli bir hava olduğunu söyleyebilirim. Bakalım, şimdi belki biz de biraz denizin keyfini çıkartırız. Evet, ben şimdi kahvemi hazırladım. Birazcık kahve keyfi yapacağım dışarıda. Sonra da belki bir denize gideriz. Duruma göre, saate göre de belki yavaş yavaş toparlanmaya başlarız. Hepinize afiyet olsun.